26 Ekim 1919'da İran'ın kuzeyindeki Sadabat Sarayı'nda büyük bir sevinç yaşanıyordu. Pehlevi Hanedanı'nın kurucusu Rıza Şah'ın ilk oğlu Muhammed Rıza Pehlevi dünyaya gelmişti. Sarayda doğan diğer çocuklar gibi o da el bebek, gül bebek büyüdü. Eğitimi için İsviçre'nin prestijli okullarından birine gönderildi ve ardından İran'a döndü. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Hitler'in İran petrollerine göz dikmesinden önce Rusya ve İngiltere harekete geçti. Bu iki güç İran'ı işgal etti ve müttefik güçler Rıza Pehlevi'yi tahtı oğluna bırakmaya zorladı. 16 Eylül 1941'de Muhammed Rıza henüz genç yaşta babasının yerine iktidarı devraldı. Batılı ülkelerin etkisine daha açık olacağı umut ediliyordu ve gerçekten de öyle oldu. İran artık batılı güçlerin uydusu haline gelmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında İran, Amerika ve İngiltere'nin Rusya'ya yaptıkları yardımın ana geçiş noktası oldu. Hatta Fars Koridoru olarak ünlendi. Savaştan sonra kendisini iktidara getiren Batı'ya büyük kolaylıklar sağladı. Amerika onun iktidarıyla İran'a yardım musluklarını sonuna kadar açmıştı. Ancak ülkedeki herkes Şah gibi Batı yanlısı değildi. Özellikle İran petrolünün İranlılara ait olması gerektiğini savunan Muhammed Musaddık, parlamentonun güçlenmesiyle birlikte 1951'de petrol sanayisini millileştirdi. Bu durum İngiltere'yi şoka soktu ve karşı saldırıya geçti. Fakat Musaddık geri adım atmadı ve başbakan oldu. İngilizler ne pahasına olursa olsun İran petrollerini geri istiyordu. Ambargo koydular ve sonunda Amerika'dan yardım istediler. İngiltere ve Amerika, Şah'ın desteğiyle Musaddık hükümetini hedef alan Ajax operasyonunu sahneye koydular. İlk başta Musaddık yıkılmadı, hatta Şah Roma'ya kaçmak zorunda kaldı. Ancak ortaya çıkan kaos ortamında Musaddık sonunda devrildi ve Batı istediğini almıştı. Roma'dan dönen Şah Pehlevi, monarşi yanlılarından oluşan bir kalabalık tarafından kahraman gibi karşılandı. Artık ülkede istediği gibi at koşturmaya başlamıştı. Amerika ile sayısız anlaşma imzalayarak Amerikan etkisinin İran'ın köküne kadar girmesini sağladı. İran petrol sanayisini tamamen Amerika'nın önüne bıraktı. Her diktatörün yaptığı gibi muhalefeti susturmak için acımasız bir canavar ortaya çıkardı. Savak, Şah'ın kurduğu bu ulusal güvenlik ve istihbarat servisi kısa zamanda rejim muhaliflerini avlayan acımasız bir örgüte dönüştü. İran'da komünist sınıf ve Şii kesim büyük baskılar görmeye başladı. 1963'te Beyaz Devrim olarak tarihe geçen program iplerin koptuğu nokta olacaktı. Bu programla hem ülkesini sanayileşmiş bir topluma dönüştürmek hem de İslami renkleri geri plana itip daha layık bir İran yaratmak istiyordu. Bu durum karşısında ülkedeki muhafazakarlar, özellikle başını Şii devlet adamı Ayetullah Humeyni'nin çektiği mollalar sınıfı devrime karşı seslerini daha da yükseltti. İlk başta 60'lı ve 70'li yıllar arasında reformlar işe yaramış gibi görünse de uzun vadede ters tepti. Şah bunları yaparken bir gecede aldığı kararlarla halkı hayalindeki halka dönüştüreceğini sanmış, üstelik bunu zamana yayarak değil döve döve yapma yoluna girmişti. 1975 yılında demokrasiyi rafa kaldırdı ve Diriliş Partisi'ni tek parti ilan ederek diğer tüm siyasi faaliyetleri yasakladı. Amerika ve İsrail'in ülkede at koşturması, Batı'nın etkisi, Şah'ın halk üzerinde çok gitmesi, Savak'ın işkence ve zulmü, Şah'ın gösterişli hayatına karşı halkın fakirliği eklenince İran halkı galeyana geldi. Başını İslamcıların çektiği halk ayaklanması ile Şah Rıza Pehlevi 1979'da devrildi. Bu geçiş döneminde tarafsız kalan ve kendi halkına silah çekmeyen ordu önemli bir rol oynadı. 15 yıl sürgün hayatı yaşayan Ayetullah Humeyni, devrimin ardından İran'a geri döndü ve ülkesine İran İslam Cumhuriyeti adıyla liderlik etti. Bu devrimi ateşleyici olan ise Şah'ın süt banyosu yaptığı haberleri, Muhammed Rıza Pehlevi ve ailesinin aşırı gösterişli hayatı, sürekli Amerika'ya gidip gelmesi olmuştu. Şah ve ailesi Farah Diba ile birlikte o dönem Dünya Magazininde çok yer bulmuş, şaşalı hayatları dünyanın önde gelen dergi kapaklarından inmemişti. Rejimin yıkılmasından kısa süre önce ülkeyi terk eden Şah, ölecek yer bile bulamamıştı. Amerika bile onu terk etmişti. Önce Mısır'a,
Ardından Fas, Bahamalar, Meksika'ya gitti. Yeni İran rejiminin baskısı sonucu her ülkeden kaçmak zorunda kaldı. En son Amerika 22 Ekim 1979'da isteksizce ona giriş izni verdi. David Rockefeller'ın ısrarı bu kararın verilmesinde önemli rol oynamıştı. Tedavisinden sonra Başkan Carter'ın baskısıyla Amerika'dan ayrılmak zorunda kaldı. Panama'da bir süre yaşadı ancak İran'a teslim edileceğinden şüphelenerek Enver Sedat'ın çağrısı üzerine Mısır'a gitti. 1980'de bu ülkede öldü. Pehlevi'nin fırtınalı bir hayatı olmuştur. Eşlerinden biri olan Prenses Süreyya'yı erkek çocuk veremediği için 1958'de boşayarak İsviçre'ye sürgüne gönderdi. Muhammed Rıza Pehlevi İran prensliğinden İran şahı olmuş, sonunda devrilip İran'ın son monarşik lideri sıfatıyla tarihe geçmişti. İktidarı boyunca ailesi ve kendinin lüks yaşamı dışında 1971 yılında Pers İmparatorluğu'nun 2500. kuruluş kutlamaları da damga vurmuştu.